Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir yelek yapacağız. Bu sefer erkek bebek yeleği yapacağım. Diğer yaptığım bebek yelekleri genellikle hem kız hem erkeğe de oluyor ama bu yelek erkek yeleği. Erkek bebeklere, çocuklara olacak yelek. 3 parça olarak örüyoruz. Şöyle hijyenik, antibakteriyel bir ip aldık. 5372. Ben bunu 3,5 numaralı şişle örüyorum. Ben ilmek başlayacağım. Yelek sayılarım 1 yaş için. Ben 1 yaş için yapıyorum. 3 ilmek başladım. Şimdi ilk sırayı sadece arttırmadan düz öreceğim. İkinci sırada arttırmalarıma başlıyorum. İlk ilmeklerimi hepsini düz ördüm. Gizli arttırma yapacağım ve ben burada ilk ilmeklerimi örüyorum. Bakın. Bir örüyorum. Bir tane şöyle gizli arttırma yapıyorum. Bir örüyorum ve bir önceki ilmekten tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Arttırmalarımı sırf ön sırada yapıyorum. Arka sırada arttırma yapmıyorum. Bir sonra ve bir önce gizli arttırmaları yapıyoruz. Arttırmalarım bu şekilde. Son arttırmayı da beraber yapalım. 35 ilmek olana kadar arttırıyorum. Bakın. Bir tane şuradan arttırma yapıp hepsini düz örüyorum. Düz örgü haraşa görüntüsü elde ediyoruz. Yine bir ilmek kaldığında bir tane gizli arttırmamı yapıyorum. Ön sıradayım. Arka sıradan da hepsini düz öreceğim ve önden saç örgülerini koyacağız. Sayım 35 ilmek oldu. 3 başladım. Arttıra arttıra tek sayı oluyor. 35 ilmek oldu. Şimdi arka sırayı örüp geliyorum. 35 ilmek elde ettim. 35 ilmeğim var. Şimdi saç örgüsü için ayrım yapacağım. Önleri düz ördüğüm için arka sıradan yapacağım. Bu yerini isterseniz bu sırada açabilirsiniz ama ben bir dahaki dönüşte açacağım. Siz şimdi de açabilirsiniz. 8 tane ayıracağım. Böleceğim. 35 ilmeğim vardı. 8 ilmek alacağım. 27 ilmek. 27 ilmeği ikiye böleceğim. Bir tarafa fazla vereceğim için 14 ön tarafta, 13 bu tarafta ilmeğim olacak. Yani ilik tarafıma 14 ilmek vereceğim. Şimdi arka taraftan saç örgüsü yerlerimizi ayıracağım. Önden hepsini sadece düz örüyorum. Arka taraftayım. Arka taraftan 13 tane düz öreceğim. 13 düz ördükten sonra şimdi saç örgüsü yerimi ayarlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ön taraftayım tekrar. Şimdi iliğimi ben şimdi açıyorum. 1 2 3. Ben iliği bu şekilde açıyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane kesiyorum. 3 ilmekten sonra açtım. Şimdi ön taraftan hepsini yine düz öreceğiz. Yalnızca örgülerimiz önde saç örgüsü yapacağım için ortada
Sadece arkadan ortalarda ters örgü yapacağım. Şimdi bu şekilde saç örgüsü döndüreceğim yere kadar örüyoruz. Ben şimdi şöyle 1 2 3 4 5 ölçüm bu. 5 diş haroşadan sonra saç örgümü çevireceğim. Şimdi beraber ön başlangıcım 14'tü. Örgüleri şimdi 8 taneydi. Şöyle bir şiş yardımıyla çevireceğim. Ön tarafa bakacak saç örgümü. Ön tarafa çevireceğim. Öbür taraftan da aynı ön tarafa, ilik tarafına bakacak. O yüzden bunları böyle üstten alacağım. Onları alttan alacağım. Şöyle yapayım. 2, 3, 4. Şöyle üste gelecek. Geliş yönünü alttan aldım. Bu şekilde çeviriyoruz saç örgümüzü. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saç örgümüzü çevirdik. Şimdi aynı şekilde tekrar saç örgülerimizin çevirmelerini hiç şaşırmıyoruz. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 diş haroşa olduktan sonraki sırada saç örgülerimi çeviriyorum. İlik yerlerimi de 10 sırada bir açacağım. Bu şekilde yaka kısmına kadar örüyorum. Saç örgülerini çevirerek bu şekilde ilerliyoruz. Ben sol tarafı ördüm. Omuza kadar geldim. Sağ tarafta da şimdi beraber koltuk altı kesimlerini yapacağız. 4 tane ilik açtım. 4 ilik yerim var. Buraya kadar 30 son arttırmadan sonra 32 ilmek oldu. Şimdi beraber kol kesmesini yapacağız ve yaka kesmelerini yapacağız. İlk önce kolu kesiyorum. Kolu şu şekilde 1 2 3 4 ve 5. Buradaki sayım 13'tü. Şimdi 13'tü. 5 tane kestim. 8 kaldı. Şimdi 8 tane düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8. 8 tane de saç örgüsü yeri için ters örgü örüyorum ve dönüşte 7 8 hemen düze geçiyorum, düz örgüye. Dönüşte yaka kesimlerine başlayacağım. Ön taraftayım, yaka kesimine geldim. Ben yakayı şöyle iki yaka kesimlerinde şu iki başlangıç ilmeğimi bir alıyorum, bir tane kesmiş oldum. Arka taraftan kesim yapmıyoruz.
ön taraftan her başlangıçta bir tane ilmek kesiyoruz. Aynı şekilde ikisini bir alıyoruz, kesiyoruz. Saç örgülerim zaten 5 sırada bir çeviriyorum. Bu başlangıç 1, 2, 3, 4, 5. diş haroşada hemen çeviriyorum. O yüzden hepsi muntazam oluyor. Yerlerini şaşırmıyorum. Koltuk altından zaten bir kere 5 ilmek kestim. Bir kere kesim yapıyoruz. Şimdi sadece yakayı keserek ilerliyoruz. Koltuk altı ve yaka kesimi. Şöyle göstereyim size. Şöyle birer birer kese kese, bakın zaten şurası 14'tü, burası 13'tü. Buradan 2 tane düz ilmeğim kaldı. 8, 16, 18 ilmeğim kaldı. Şurada 18 ilmekten sonra düz örgü ördüm. Yani 18 ilmek kalana kadar yakayı kesmeye devam ediyoruz. Arkaya başladım. 2 önler 35 35 70'ti. Arkayı da 64 ilmek başladım. 32 diş haroşa ölçüm. Ondan sonra önlerde kestiğim gibi iki taraf, iki kol altından da 5'er ilmek kesip devam edeceğim. Arkayı bu şekilde yapacağız. Arkayı da bitirdim. 26 diş haroşa yaptım ben. Şimdi şişle birleşmelerini yapacağım. İlk önce şöyle bir başka bir şişe, bir o taraftan bir iki tarafında ilmeklerini şöyle topluyorum. Bir buradan, bir buradan. Bir keseceğim sonra. Bir bundan alıyorum, bir bundan alıyorum. Hepsini tek ilmekte bu şekilde topladım. Şimdi kesmelerimizi yapalım beraber. Bir, iki, üç. 3 ilmeği bir kesiyorum ve tekrar bu şişimi alıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmeğimi kesiyorum. Biraz bol bırakarak kesin. 3 ilmek. Sıra sonuna kadar bu şekilde keseceğim. Tek ilmeğimi hep böyle geri koyarak kesmemizi yapıyoruz. Şişle birleştirme çok güzel duruyor. Bakın bu ters, bu da düzden. Bakın ön taraftan görünüşü şöyle kesip tığıyla ipimi aralardan şöyle gizleyeceğim. Bir tığ. Örgülü de çok güzel duran bir yelek. Çok güzel duruyor. Sayılarım 1 yaş sayıları. 1 yaşa rahatlıkla olan sayılar.
Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalınız.